السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة رسول الله، مدد يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في صلاة الخوف سهو. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki korku namazında sehv secdesi yapılmaz. Yani korku namazı ayrı bir usul var, kılınacak nasıl olursa onun sehv secdesi gerekmez. Çünkü zaten korku halinde acele olunan bir namazdır. Onun için sehv ederse, yani hata olsa da sehv secdesi yapmak gerekiyor. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع على المسافر الصوم وأن الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yüce Allah Azze ve Celle seferde çıkan kişiden orucu ve namazın yarısını kaldırmıştır. Yani namaz seferi olunca orucu bozabilir, yani oruç tutmasına gerek yok ama tutan tutsun, o mühim değil. Ama bozmak isterse o kefaret falan olmaz. O oruç tutmadığı günleri geldiği vakit tutabilir. Ama tutmak isterse de o tutabilir yani. Namazında yarısı kılınır. 4 rekat, 2 rekat. 2 rekat zaten 2 rekat sabah namazı. Akşamda 3 rekat olacak. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Hıyârukum lezîne sâferû kassaru salâtu aftarû. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yani sizin hayırlınız sefere çıktığı zaman namazını kısaltanlar ve oruç tutmayanlardır. Namazı yani onun için seferi olunca seferi namaz kılmak daha iyidir. Yani insan tabi bazı insanlar, yani çoğu insanlar seferi olunca sünnet kılmıyorlar. Yani o da kılar yani o mani yoktur. Sünnet kılacak olan insan bir günah değil, mekruh değil, kılan sırf farzı Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yarı yapın diyor. Oruçta bozabilirsiniz, gelince onun yerine tutabilirsiniz. Bir şey olmuyor onun. Fazileti de gitmiyor, günah da olmuyor, kefarete gerekmiyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sadakatun tasaddakallahu biha aleykum fekbalu sadakatihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ruhsat, yani namazı kısaltmak Allah'ın size vermiş olduğu bir sadakadır. Siz Allah'ın bu sadakasını kabul edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabi şimdi bazı insanlar bilmeyenler İmama tabi olduğu vakitte 2 rekatta selam veren bazen oluyor. O olmaz. İmama tabi oldun mu, mukim imam olduktan sonra 4 rekatı ondan tamamlayacaksın. O selam verince selam vereceksin. Seferi olanlar seferi imamı da onu 2 rekatta selam verir. Başka varsa onlar da 14 rekatı kalkıp tamamlar o vakit. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Salatul misafir rek'atan hatta yaubu ila ehlihi ev yemut. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki seferi kişinin namazı ailesine geri dönünce veya seferinde ölünceye kadar 2'şer rekattır. Yani bu seferde de yani seferde olan insan, yolculukta olan insan 2 rekat olur. Daha evine dönene kadar yahut öğlene kadar. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Salatul misafir bimina ve gayraha rek'atan. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Seferi kişinin namazı Mina ve başka yerde 2'şer rekattır. Çünkü hacca giden insanlar Mina'da ya Müzdelife'de
Arafat'ta onu bu son gittiğimiz vakit şaşırdık. İmama uyduk. 4 rekat kıldı. 4 rekat kıldı. Ondan sonra ikindiyi de kıldı. Nasıl olur? Bu acayip bir alani. Hem sünneti yapmıyorlar, vacibi de yapmıyorlar. Hani o Hanefi mezhebine göre sırf iki halde cem yapabilirsin. Yani öğlen ikindi yat cem edip akşam yatsıyı da cem ediyorsun. Şafii'de sefer oldun mu cem edebilirsin. Topla onu yapabilirsin. Ama bu yani o Arafat'ta insanı yani günaha da soktular. Yani biz kızdık çünkü o meseleye. Şimdi Diyanet onu yapıyor. Ne hikmetse nasıl fetva vermişti anlamadım yani. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var açıkça. Orasının kasır dedi yani Şam kasır hem kısaltma hem cem edeceksin. Öğlen ikindi, akşam yatsıyı. Tabii işte şimdi hacca gidenler bazı yerlerde sefere oluyor, bazı yerlerde sefere olmuyorlar ama tabii imama tabi oldukları için ona tabi olacaklar. 4 rekat kılacaklar. Onun dışında kılanlar varsa 15 günden aşağıysa o vakit 2 rekat kılarlar. 15 günden fazla, çoğu hacılar 15 günden fazla kalıyor Kabe'de, Mekke'de. Onun da normal mukim artık haline girmiş oluyorlar. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Es-salâtu alâ dâhri dâbbe hâkeza ve hâkeza ve hâkeza. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi yolculuk sırasında binek üzerinde nafile namazını hangi yöne kılsa geçerli olur. Yani namaz şimdi eskiden yolculuğa çıkınca atın üstünde, deve üstünde, merkep üstünde ne olsa onun üstünde namaz oluyor yani elmeden. Şimdi de artık onlar yok tabii de otobüste ya trende falan uçakta giderken aynı şekilde nereye istikamede olsa ona niyet edip o namazını orada edebiliyorsun yani. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men teahhele fi beledin felisalli salatel mukim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bir şehirden evlenirse artık şehirde mukim gibi namaz kılsın. Yani orada oturan gibi namaz kılsın. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-muhtimu salat fi's sefer kal-mukassir fi'l hadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki seferdeyken namazı tam kılan kişi mukim iken eksik kılan kişi gibidir. Yani o da olmaz. Zaruret olmasa bazen bazı haller zaruret oluyor. 4 rekat yani seferi olduğun halde 4 rekat kılma mecburiyeti bazen oluyor. O hariç ötekisi yapacak. 2 rekat kılması lazım. Bizim çoğu zaman yolculuk olduğu için şimdi Müslümanlar memleket olunca ya Müslümanların fazla olan yerler olunca onu söylüyoruz. Seferiyiz. 2 rekat kılacağız. Kalanlar tamamlasın. Selam verdikten sonra hepsi kalkıp kılıyor. Yeni Müslüman yerlere gidiyorsun. Bir selam veriyorsun. Mukimse hepsi bir selam veriyor. Onun için mecburen bazen onların yerinde 4 rekat kılıp da Allah affetsin diyor. Bunlar mecburiyet var. Her şey mecbur. Ad-darurat tabihul mahzurat diyor. Yani zaruri şeyleri mübah kılar. Lazım olan şeyleri. قال صلى الله عليه وسلم من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu da çok mühimdir.
çoğu şimdi buradakiler tabii hepsi Hanefi olduğu için fazla cem meselesini bilmiyorlar. Birleştirmek meselesini bilmiyorlar. Ama başka yerlerde mukim olduğu halde birleştiriyorlar. Hadi o 5. mezhebi biliyoruz. Onlar yapıyor devamlı. 3 vakit kılarlar. Allah onları da ıslah eylesin. Bizim Şia kardeşlerimiz. Bir sabah, öğlen ikindi beraber, akşam 3 defa ezan okunur. Onlar kılarlar. Ama onlardan olmayanlar da seferi olmadığı halde gene birleştiriyor. O olmaz işte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim özürsüz olarak 2 farz namazını birleştirirse büyük günahlar kapılarından bir kapıyı geçmiş olur yani. Büyük günahların bir kapısına girmiş olur yani. O büyük günah olmasa da oraya yaklaşmış oluyor demek. Onun için her vakit namazı ayrı kılmak lazım. Çok zaruret olunca, seferi olunca kaçıracaksın, edeceksin diye yani aşırı bir zaruret olursa o vakitte taklit İmam Şafii Hazretleri'ni taklit ediyorum diye onu şey yaparsın. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ve kemâ kâle. Ziyâdü ve şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram ve ilâ ruhînel enbiyâ ve murselîn hudemâ şerâih ve ilâ emmeti arba'a ve ilâ ruh meşâyihina fi tarikatin Nakşibendiyye tarihi khâsaten İmam tarikati Gavs-ı Halife Hâca Bahaddin Muhammed Veysel Bukhari Seyyidina Halid el-Civani ve Mevlana Şeyh Şerafeddin Dağıstani ve Mevlana Şeyh Abdullah Ferz Dağıstani Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Adil Hakkani ve Saadat ve Sıddıkîn ve men hadat ve Cahil Hüseyin Zekfeni ve Rafaka Hacı Mustafa Tarabi cümlemizin geçmişler ruhlar için şehit şuhadaların ruhları için Allah rızası için hayırlı gelmişlerin defa olsun. Fatiha.